Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Kahramanmaraşlı depremlerde on binlerce canımızı kaybettik. 99 depreminden sonra özellikle gündeme gelen maddeler beton kalitesi ve çimento dozajı iken bu depremdeki gündem maddelerimiz ise sismik izolatör ve betonarme perdeler oldu. Tabii bu depremde TOKİ'ler oldukça iyi bir sınav verdi. Tünel kalıp sistemiyle tamamı betonarme perde şeklinde inşa edilen TOKİ'lerde yıkılan bina olmadı. Bu videoda da standart bir piyasa işi projeyle tünel kalıba oldukça yakınlaştırılmış bir proje arasındaki maliyet farkına değinmek istiyorum. Öncelikle mevcut projeden bahsedeceğim. Mevcut proje 6 otopark olan ve üstleri normal daire kullanımında olan 6 tane betonarme döşemesi olan bir proje. Ve bu projede sadece asansörün arkasında bir tane perde var. Ve o da tek bir yönlü. Yani diğer yönde perde yok. Ancak proje yönetmeliğe uygun ve statik projesi onaylanmış, mimari projesi onaylanmış ve de ruhsatı alınmış bir proje. Ve ben bu projeyi mimari hiçbir faktöre dokunmadan olabildiğince betonarme perdelerle yeniden tasarlamaya çalıştım. Buradaki amacım şuydu. Bir projede perde ağırlıklı çalışmakla kolon ağırlıklı çalışmak arasındaki maliyet farkını görmek istedim. Aslında bu maliyet farkını müteahhitlerimizin görmesini istedim. Proje yaklaşık 2700 metrekarelik bir proje. Tek bloklu bir proje ve önceki videolarımdan hatırlarsınız yaklaşık bir konut projesinin maliyet analizini video çekerek yayınlamıştım. Ve hatırlayacağınız gibi o projedeki maliyet 7175 lira bölü metrekareydi. Yani bir metrekaresinin müteahhite maliyeti 7175 liraydı. Peki TOKİ mantığını olabildiğince yakınlaştıracak şekilde, kesinlikle tünel kalıp değil. Çünkü tünel kalıbı şehir içi projelerini uygulamak oldukça zor. Her şeyden önce bitişik nizam yerlerde uygulamak oldukça zor ve şehir içindeki parsellerimiz ne yazık ki çok muntazam değil. Yani akslar eğik olabiliyor, yapılaşma düzgün olmayabiliyor ve imar durumundan ötürü çıkma yapılması gerekebiliyor gibi. Yani şehir içinde tünel kalıp belki çok mümkün değil. Ayrık nizam projelerde tünel kalıp tabii ki mümkün ama benim bu videoda kıyaslamak istediğim konu normal bir piyasa şartındaki projenin olabildiğince perdelerle donatılandırılarak iki proje arasında nasıl bir fark oluşacağı ve maliyet açısından nasıl bir fark oluşacağı. Tabii bunun statik değerlendirmesini de eğer arzu ederseniz yorumlarda belirtin. Statik değerlendirmesini de başka bir videoda yine yayımlayayım. Şimdi öncelikle projeden yine bahsedecek olursak kolonlar yönetmelik değerlerini sağlayan ancak metreküpte 1 metreküplük beton başına yaklaşık 120 kilo demir donatı gerektiren bir proje. Yani boyut açısından düşündüğünüzde sınıra yakın bir proje diyebiliriz. Çok large bir proje değil. Peki ikinci durumda neler yaptık? Biz bunu olabildiğince betonarme perdelerle doldurmaya çalıştık. Tabii bunu yaparken en önemli kıstasımız otoparkı bozmama. Yani mimari hiçbir faktöre dokunmamaya çalıştık. Ancak tabii şunu da söylemem gerekir. Çok ufak tefek şeylere dokunduk. Yani kullanımı etkilememesine gayret gösterdik ancak çok ufak tefek şeylere de dokunduk. Ama genel manada mimari projeyi bozmamaya çalıştık. Tabii bunu sıfırdan tasarlamayla ruhsatlandırılmış bir proje üzerinde çalışma arasında bir fark var. Çünkü sıfırdan tasarlıyor olsanız tabii ki mimarla birlikte koordineli bir şekilde çalışırsınız ve örneğin mesela ben perdeleri burada çok simetrik bir şekilde yerleştirme şansı bulamadım ama en baştan bunu tasarlama şansım olsaydı perdeleri muntazam bir şekilde, simetrik bir şekilde yerleştirirdim. Tabii burada dikkat edilmesi gereken ve çok önemli olan bir başka nokta daha var. Burada açık çıkmalarımız var ancak kapalı çıkmaları da yokmuş gibi farz ederek projelendirdim. Yani orijinal projeye göre, onaylı projeye göre bir takım metrekare kayıpları yaşattım. Çünkü bildiğiniz gibi çıkma varsa zaten betonarme perde yapılması çok zor. En azından cepheye gelen noktalarda yapılması oldukça zorlaşıyor. Yani düşünürseniz eğer örneğin yola bakan bir cepheniz var. Burada bir çıkmanız var. Alttan bu perde geldiğinde, içeriden perde geldiğinde odanın ortasından bu defa perde geçmesi gerekecek veya işte odayı bölme, yani mimari olarak açıkçası mümkün değil. Ne olabilir? Cepheye dik olacak şekilde perdeler konumlandırılabilir ki genelde çıkmalı yerlerde yapılabilen maksimum perde tasarımı şekli de budur zaten. Yeniden konumuza dönelim. Yani projede ufak tefek çıkmalar vardı, kapalı çıkmalar, bunları yokmuş gibi farz ederek projeyi revize ettim. Ve tabii projeyi revize ettiğimde pek çok şey değişti. Örneğin bizim için oldukça önemli bir faktör olan R katsayısı değişti. R katsayısı daha önceki projede X yönünde 7 iken Y yönünde 8'di. Yani hesapladığımız deprem kuvvetini Y yönünde 8'e bölerek binaya etkitiyorduk. X yönünde de 7'ye bölerek binaya etkitiyorduk. Ancak projeye perdeler ekleyince tabii ki R katsayısı da düştü. Yönetmelik gereği böyle oluyor. Yani bu aslında yönetmeliklerle sınırlandırılmış bir durum. Dolayısıyla sadece bilgi vermek amacıyla bunu söylüyorum. Tabii bunun dışında benim dikkatimi en çok çeken faktör şu oldu. İlk proje boyut açısından az önce de dediğim gibi çok large bir proje değil, sınıra yakın bir projeydi ve metreküp başına giden demir donatı
oranı 120 kiloydu. Ancak perdelerle özellikle mevcut mimari düzeni bozmadan olabildiğince düzgün bir şekilde diyeyim, olabildiğince düzgün bir şekilde perdeleri yerleştirdikten sonra metreküp başına giden demir donatı miktarı da çok azaldı. Tabi burada perde boyutlarının kolon boyutlarına göre çok yüksek olması ve dolayısıyla da birim metreküp başına düşen demir miktarının azalması tabii ki aslında mantıklı bir durum, beklenebilir bir durum. Ancak tabii benim beklediğimden bir tık fazla azaldığını da söylemem gerekiyor. Yine bu maliyet hesabında şunları da dikkate aldım. Tabii ki beton miktarı arttı, demir miktarı arttı. Dolayısıyla kalıp işçiliği ve demir işçiliği miktarı da arttı. Ancak tuğla işçiliği ve tuğla malzemesi gideri de düştü. Yani artanları bir sütuna ve azalanları da bir sütuna yazdım ve tabii ki mesela kaba sıva işçiliği de düştü. Kaba sıva imalatı da düştü. Neden düştü? Çünkü bildiğiniz gibi piyasada yani çok mantıklı da değil zaten. Betonarmenin üzerine kaba sıva yani kara sıva, çimentolu kara sıva uygulaması yapılmıyor. Genellikle tuğlaların üzerine kara sıva yapılıyor. Dolayısıyla tuğla miktarı azaldığı için kara sıva miktarı da azaldı ve bunu da hesaplayarak yine maliyetlerin arasına etkittim. Benim burada baz almadığım tek bir nokta var, o da zemin konusu. Çünkü perdelerle donatılınca ve tabii ki pek çok parametre değiştiği için zemindeki gerilmelerin artacağını öngörüyorum. Ancak bununla ilgili detaylı bir çalışma yapmadım. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da yine ilave ederim. Zemindeki gerilmeler arttığı için de eğer taşıma gücü konusunda sınırdaysak belki zemin iyileştirme maliyetleri buna ekstra olabilir. Ancak tabii bunu çalışmak lazım. Henüz çalışmadığım için net bir şey de söylemek istemiyorum. Zemin iyileştirme yapılmadan radye boyutlarıyla yani temel boyutlarıyla da bu faktörü aşmak tabii ki mümkün. Öncelikle ilk projeden bahsetmek istiyorum. İlk proje C35 olarak tasarlanmış bir proje. Yani bu proje C35 olarak çözülmüş ve bu şekilde ruhsatlandırılmış. Bu şekilde statik projesi onaylanmış. Tabii bunu perdelerle revize edince benim bunu C30'a düşürme ihtimalim oluştu. Ve ben de bu ihtimali kullandım açıkçası. Dolayısıyla buradaki beton maliyetinde de bir tasarruf oluştu. Oluşmadı değil. Böyle bir ekstrası oldu bu olayın. Ancak çok yüksek bir ekstra da değil. Tabii neden C25'e düşürmedin diyebilirsiniz. Yani C25'e düşürmek de mümkün mü? Bu konuda şu ayrıntıya değinmek istiyorum. Mühendislerimiz, müteahhitlerimiz, mimarlarımız yani teknik personelimiz bu ayrıntıyı gözden kaçırmamalı. Bizim bir beton standardımız var. Bu TS206, sonrasında da işte tamamlayıcı olarak da TS 13515 olması lazım. Burada yanılıyor olabilirim. Yanlış yazdıysam açıklama bölümünde düzelteceğim. Ve burada çevresel etki koşullarına göre önerilen değerler var. Şimdi önerilen deyince vatandaş diyor ki ama bu diyor kesin bir değer değil. Bu sadece önermiş diyor. Yönetmelik daha ne yapsın? Beton siparişi mi versin yani? Önermiş işte yani. Diyor ki bunu kullan senin maruz kaldığın çevresel etki sınıfı buysa. Dolayısıyla zaten pek çok çevresel etki koşulu en az C30 betonu önerdiği için yani ülkemizde kullanılan en az beton sınıfının C30 olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu yine mühendisin seçimi. Sonuçta önerilen bir değer ve deprem yönetmeliğine göre de en az değer C25 olmak zorunda. Ancak dediğim gibi benim önerdiğim değer ve TS216'nın önerdiği değer C30. Şimdi gelelim diğer faktöre. Tabii bu C30'a düştüğü için bir miktar perdeli tasarımda maliyetimiz azaldı. Ancak tabii ki beton miktarı arttı ve buna bağlı olarak demir miktarımız arttı ve tuğla miktarımız azaldı. Kaba sıva imalatımız azaldı. İşçiliklerimiz ona keza arttı. Yani kaba inşaattaki işçiliklerimiz düşerken kaba sıvanın işçiliğinde düştüm. Tuğlanın işçiliğinde düştüm. Ülkemizde ne yazık ki şöyle bir durum var. Müteahhitlerimiz projenin söz sahibi. Yani bir projede söz sahibi olan ne mühendis ne de mimar. Müteahhit ne derse olur. Tabii ki müteahhit burada ticari kaygı güdüyor. Yani diyor ki ben maliyetimi kısmalıyım ama satış rakamımı artırmalıyım. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Yani ticaretin bu doğasında var. Bunu kesinlikle anlayabilirim. Ancak işte yani hani bu konuya belki çok da girmemem gerekiyor ama yani meslek itibarsızlaştırıldığı için aslında bugün bunları belirtme gereği duyuyoruz. Yani bugün bizim bütün tasarımlarımız perdeli tasarımlar olabilirdi örneğin. Örneğin Hatay'daki olayda o moment kirişi dediğimiz, o sistem kirişi dediğimiz kolonları birbirine bağlayan kirişlerin yine olmadığını görüyoruz ki 99 depreminden sonra rahmetli Profesör Doktor Ahmet Topçu bas bas bağırdı yani bu konuda. Ve buna rağmen bu konuyu yönetmeliklere eklemediler. Neden eklemediler? Şimdi onlar da diyor ki yani her şeyi de biz yönetmelikte yazamayız. Mühendisin bunu düşünmesi lazım. Ya tamam mühendisin bunu düşünmesi lazım da sektör mühendisinin elinde değil ki. Yani sen söz sahibi olarak mühendisi görüyor olabilirsin ama piyasada söz sahibi mühendis değil. Dolayısıyla söz sahibi mühendis değilse o kirişi ekletemiyorsun. Yani Hatay'daki bütün mühendisler mi başarısızdı? Hayır. Çok başarılı mühendisler vardı aralarında eminim. Ancak piyasa koşulları müteahhitlerin elinde olduğu sürece tabii ki bir yerde buna boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Bunu çok anlayabiliyorum yani bu durumu. Yani örneğin X müteahhiti yaptı. O sistem kirişini de atmadı. Müşteri gidiyor. Diyor ki bak diyor salonda diyor tertemiz görüntü var diyor. Şimdi sen kendi projende o sistem kirişini atıyorsun. Senin projene geliyor diyor ki diyor burada diyor odanın ortasında diyor kiriş var diyor ya ben burayı diyor istemiyorum diyor. Ha bak 1-0 geriye düştün şu an. O mühendis de şu an 1-0 geriye düştü. Ama sen diğer mühendise
o kirişi atma zorunluluğunu koysaydın kimsenin bir güvenlik zafiyeti olmayacaktı. Yani hep mühendisleri yargılıyoruz ama yani yönetmeliklerimizi oluşturanların da bu konuda sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çok net bir şekilde düşünüyorum. Mesela bir başka örnek, çok basit bir örnek. 2007'de bir yönetmelik çıktı. 2018'de bir yönetmelik çıktı ki 2018 yönetmeliği çok yeni bir yönetmelik. Ama bakıyoruz perde zorunluluğu yok. Yani Avrupa'daki tasarımlar hep perdeli. Japonya'daki tasarımlar hep perdeli. Türkiye'deki tasarımlarda perde yok. Çünkü sen diyorsun ki perde koymana gerek yok. Kolonlarla da oluyor bu iş diyorsun. Halbuki yönetmeliğin bir güvenilirliğinin olması lazım. Yani vatandaş şunu bilmeli. 2018 yönetmeliğiyle yapılan yapı ayakta kalır. Şimdi kimse bunu diyemiyor. Mühendisler bile bunu diyemiyor. Kim desin bunu? Hatay'da gördük bunun örneklerini. Halbuki yönetmeliğin dediğim gibi bir güvenilirliğinin olması gerekiyordu. Yani bu yönetmelikle yapılan yapı gözüm kapalı oturabilirim demesi lazımdı vatandaşın. Ama şimdi biz onu diyemiyoruz. Perde zorunluluğu olsaydı en basitinden, yani pek çok faktörü var eleştirebileceğimiz ama şu an 99 depreminde çimento ve betonlu gündem, şu an sismik izolatör, betonarme perde. O yüzden betonarme perdeye yükleniyorum şu anda. Dediğim gibi yani betonarme perde zorunluluğu olsaydı, ki Japonya deprem yönetmeliğinde var bu. Çok basit bir formül var. Çok basit, yani evde vatandaş, sade vatandaş oturup evinde çok basit bir şekilde hesaplayabileceği kadar 4 işlemli bir formül. Hatta açıklamaya da bırakayım bu formülü. Belki görürler de bir revize yönetmelikle bunu da yönetmeliğe dahil ederler. Bu formül sayesinde vatandaş perde koymak zorunda kalıyor. Ve normal bir perde de değil, yani yoğun bir şekilde perdeyle doldurması gerekiyor. Ve bu perdeyi koyduğu için de tabii ki işte diyoruz ki Japonya'da depremlerde insanlar bu kadar hayatını kaybetmiyor. Şili'de depremlerde insanlar bu kadar hayatını kaybetmiyor. Ama şimdi vatandaşın gözünde bir, yönetmeliğin artık itibarı yok. İki, mühendisin artık itibarı yok. Şimdi benim YouTube videolarıma gelen yorumlara bir bakalım. Yani ben çok üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü artık vatandaşın hiçbir şeye güveni kalmamış. Halbuki yönetmeliklerimiz çok daha sert olabilirdi. Yani 2018 yönetmeliği evet bir devrim niteliğinde bir yönetmelikti. Ama kimse hani ya ben bunu uygulamayacağım, bu yanlış, bu bir şey demedi. Zaten ne çıkarırsanız onu uyguluyoruz. Yani yönetmelikleri oluşturanların bu konularda elini taşın altına koyması lazım ki güvenilirlik sağlansın. Şu an inşaat mühendisleri mesleği bırakmanın eşiğinde. Kimse artık hiçbir şeye güvenmiyor. Yani şunu biz diyebilmeliydik. 2007 yönetmeliğiyle yapılan yapı, bir sürü güvenlik faktörü var, bir sürü bir şey var. Ya bu yapılar artık 2007 yönetmeliğine yapılan yapılar yönetmeliğe uygunsa yumuşak kattan gitmemeliydi mesela. Yani çünkü bunun koşulları yönetmelikte açık açık verilmiş. Ve bu yapılar yani herhangi bir etkiye maruz bırakılmamalıydı. Ama görüyoruz ki ne yazık ki yeni yapılarda da hasar alan yapılar. Hasar almasını anlayabilirim. Çok büyük depremlerde bunu anlayabilirim gerçekten. Ama görüyoruz ki yıkılan yapılar da var. Tabii kusur projeden mi kaynaklanıyor, imalattan, inşaat sürecinden mi kaynaklanıyor? Bu da açıklanacak evet, ama ben isterdim ki yönetmelik tam başarıya ulaşsın. Katı kurallarımızda tamamen o yönetmeliğin yazarları buraya imzasını atmış olsun. Şimdi bir şey çıktı. Vatandaş diyor ki işte yönetmelik en az sınırları söyler. Tamam, en az sınırları söyler de bu en az sınırlara rağmen de binanın ayakta kalmasını bekliyoruz. Şimdi yönetmeliğin en azından bunun garantisini vermesi gerekiyor. Ya o zaman yönetmeliği atalım çöpe. Vatandaş kendi kendine hesaplasın. Yani yönetmeliklerle siz bir şeyi sunduğunuzda, bunu dayattığınızda artık bu bir garantidir. Neyse, konuyu çok uzattık. Çok uzattık. Yani bu konuda aslında farklı bir videoda çekeceğim. O konuda daha da detaylı konuşuruz. Şimdi maliyet konusuna gelirsek, durumu artık toparlayayım. Biraz içimi döktüm sizlere. Maliyet konusuna gelirsek, burada şimdi notlarımı aldım ben aklımda tutamam diye. Demir tonajımız yaklaşık olarak 12 ton arttı. Bu proje tabii biraz daha hani küçük bir proje, çok büyük bir proje değil. Şunu da açık söyleyeyim. Demir tonajının çok daha fazla artmasını bekliyordum. Artmadı ve defalarca da kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Kalıp miktarımız arttı. İşçiliğimiz, yani demir işçiliğimiz ve kalıp işçiliğimiz arttı. Beton miktarımız 630 metreküp C35 betondan 935 metreküp C30 betona çıkmış. Duvar miktarımız azaldı yaklaşık bir 500-600 metrekare kadar. Şimdi bütün detayları üst üste koyduğumuzda artan kalemler şunlar. Şimdi betonu C30 tasarladık dedik. Dolayısıyla 1,5 milyonluk yaklaşık C30 betonumuz var. Tabii C35 betonumuz da azaldı. Yaklaşık 630 metreküptü ilk projede. Yani 630 metreküplük bir azalan bölümümüz var. Buradan yaklaşık betondan gelen fark 415 bin lira. Şunu da diyebilirsiniz. Ya C30'a düşürdünüz Emirhan Bey ama düşürmeseydik ne olurdu? Onu da not aldım. 480 bin liraydı o zaman da aradaki fark. Tabii ortalama beton maliyetiyle çarpıyorum. Yani İstanbul'da bu rakamın üzerinde olduğunuzu biliyorum. İstanbul'dakiler için de yani rakamları da söyledim. Yaklaşık olarak 300 metreküp civarında, 305 metreküp civarında beton artmış örneğin burada. Demir tonajına baktığımızda 12 ton kadar demir artmış. Buradan da gelen fark 200 bin liralık bir fark gelmiş. İşçilik konusunda, yani kalıp işçiliği ve demir işçiliğinden bahsediyorum. İşçilik konusunda yaklaşık olarak 510 binlik bir maliyet gelmiş ekstradan. Ve duvar konusunda da yaklaşık olarak 114 bin liralık bir tasarrufumuz olmuş.
Kabasıva'da da yaklaşık 37 bin liralık bir tasarrufumuz olmuş. Şimdi tüm bu bileşenleri topladığımızda toplam artan maliyetimiz 976 bin olmuş. Yani biz bir projeyi şu an ekranda gördüğünüz halden şu anki haline çevirdiğimizde aradaki farkı görüyorsunuz. Artan maliyetimiz beton maliyeti, demir maliyeti, işçilik maliyeti ve tabi buradan duvar maliyetiyle kabasıva maliyetini çıkartıyoruz. 976 bin lira olmuş. Şimdi hatırlayacağınız üzere bizim birim metrekare maliyetimiz biz 7175 lira olarak hesaplamıştık. Bu proje 2700 metrekareydi. Bunu yaklaşık olarak çarptığımızda ve bu ilave maliyeti koyduğumuzda bizim birim maliyetimiz 7175 liradan 7540 liraya çıkıyor. Yani yaklaşık olarak söylüyorum %5'lik bir maliyet artışı var. Çok büyük bir rakam mı? Değil. Ancak dediğim gibi faktörler çok fazla. Yani bir binada çıkma olmaması lazım. Devletin acilen çıkmaların hepsini yasaklaması lazım. 30 santim bile değil, 60 santim bile değil. Yani 60 santim yaptığınızda direkt zaten perde koyamıyorsunuz. O yönde paralel olacak şekilde koyamıyorsunuz. Dolayısıyla ağırlık merkeziyle rigidlik merkezini oturtamıyorsunuz. Yani ben bu projede bile revize yaparken ağırlık merkeziyle rigidlik merkezi birbirinden çok uzaklaştığı için bazı perdeleri küçültmek zorunda kaldım. Ki düşünün, ben burada çıkmalardan feragat ederek sırf bu maliyet hesabını yapabilmek için feragat ettim. Piyasada bu iş ciddi bir iş olsaydı ben bunu yapamazdım. Yani müteahhit örneğin derdi ki kardeşim sen benim metrekaremi niye azaltıyorsun derdi. Arsa sahibi derdi ki niye metrekaremi azaltıyorsun? Ve hatta bununla ilgili de bir örnek vermek istiyorum konusu açılmışken. Bu depremden önce bir projeye teklif verdik. Tabii o bölgede belediyemiz 1.75'lik çıkmalara izin veriyor. 1.75 ile sınırlandırmışlar. Önceden 2 metreye kadar izin veriyorlardı. 1.75 ile sınırlandırmışlar. Biz tabii dedik yani biz 1.75 çok uç buluyoruz. Yani bizim prensibimiz var. Biz 1.5'la sınırlayacağız. 1.5'tan daha fazla çıkma yapmayacağız dedik. Tabii 4 cepheden çıkma var. Şimdi diğer vatandaş bildiğim kadarıyla inşaat mühendisi veya mimar kökenli bir müteahhit firma değil. Rahat rahat verdi teklifini. Bizden de yüksek tabii verdi. Çünkü çok büyük metrekare kazancı vardı. Düşünsenize 4 cepheden çıkma yapıyorsun ve işte 4 katlıydı o proje. Bir sürü metrekare kazancı var. Tabii ki daha fazla bir teklif verdi ve işi de o aldı en basitinden. Yani dik durduğunuzda da ticari hayatınız bir şekilde sekteye uğruyor. Ha bu arada yani bu konuya da değinmek istiyorum. Aslında buna yine farklı bir videoda yine değineceğim ama Malatya'da hasar tespiti yaparken bir müteahhit bir binaya rapor vermemiz gerekiyordu. Tabii o Malatya'daki işlek bir cadde bizden sorumluydu. İşte binaya girdik, çıktık vesaire. Tabii bizim kanaatimiz ağır hasar yönündeydi. Delillerimizi topladık, fotoğraflarını çektik. Sonra aşağı indik. Tam işte tabletlerimiz var. Tabletlere raporlarımızı giriyoruz. Böyle son model beyaz bir araba yanaştı yanımıza. İçinden öyle bir dayı diyeyim. Bir dayı indi. Yanımıza geldi. Sakin bir şekilde, gayet sakin bir şekilde. İşte biz de hani yanımıza gelip bekleyince sorduk. Tabii o anlamış bizim hasar tespiti yaptığımız orada. Yanımıza geldi. Tabii muhabbet açıldı. O binanın müteahhitiymiş. Yani o binada, o binayı yapan kişi oymuş. Hani biz tabii ki ona ağır hasar verdiğimizi söylemiyoruz. Yani prensip olarak hiç kimseye hiçbir şey söylemiyoruz. Tabii ama farkında, o da farkında durumu. Direkt yani çok rahat bir şekilde şöyle dedi. Ya ben dedi aracıyım dedi. Ben hani şantiye şefine parasını verdim dedi. Belediye o zamanlar denetliyordu. Belediye geldi denetledi. Ben çok da anlamam dedi. Ben ticaret adamıyım dedi. Yani çok da benim anladığım işler değil dedi. Hah bak sıyrıldı olaydan. Şimdi yargı önünde de bu adam böyle diyecek ve bütün müteahhitlerin serbest bırakıldığını göreceğiz zaten. Yani dolayısıyla buradan meslektaşlarımıza da bir mesaj vermiş olayım. Evet çok meslek itibarsızlaştırıldı ancak bir yerlerde de sınırları koymak zorundayız. Yeniden konumuza dönelim. %5'lik bir maliyet farkı var. Örnek veriyorum artık 7540 liraya 1 metrekaresini mal ettiniz diyelim. Bir arsa sahibiyle de müteahhit %33 oranda anlaştı. Müteahhitin artık yeni bir metrekare maliyeti arsa sahiplerine tabii verecek. Dolayısıyla 1 metrekare maliyeti artıyor. 11.425 lira müteahhitin maliyeti. Tabii şimdi ülkemizde %80'lik bir enflasyon varken müteahhitinin %25, %50 kazanmasını bekleyemeyiz. Yani şu an müteahhitlerden nefret ediyor olabilirsiniz ama yine de bekleyemeyiz. Bu bir ticaret sonuçta. Dolayısıyla müteahhit maliyeti buyken tabii ki %80 enflasyonun üzerinde bir kar marjı koymalı ki şirketinin devamlılığını sürdürebilsin. Dolayısıyla da yaklaşık olarak 150 metrekarelik bir daireyi 3.400.000, 3.500.000 bandına satabilir. Bu şekilde projeyi inşa ederse. Yani yoğun perdeli bir şekilde inşa edilmiş bir yapıda yaklaşık olarak maliyetler 150 metrekare için söylüyorum. 3,5 bandında gezecektir. Konusu açılmışken o konuya da değineyim. Bu videoyu gerçi çok uzattık ama müteahhit firmaların da sahiplerinin ve ortaklarının tamamının inşaat mühendisi veya mimar olması zorunluluğu getirilmedikçe de sektöre pazarcısı da girer, sektöre kasabı da girer, sektöre manavı da girer ve biz benzer senaryoları yaşamaya devam ederiz.
Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.